Merhaba arkadaşlar, Uçmak İstiyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pervane konfigürasyonlarından, bunların avantaj ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. 4 ana pervane konfigürasyonu vardır. Bunlar pusher propellers, tractor propellers, contra-rotating propellers, counter-rotating propellers. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Pusher propellers yani itici pervaneler. Uçağı ileri itmek üzere tasarlanmıştır. Pervane veya pervaneler ilgili motor veya motorların arkasına monte edilir. Aerostat yani zeplin veya aerodyne yani aircraft, paramotor, rotorcraft veya hovercraft, airboat gibi diğer tür araçlarda kullanılan bu sistem pusher propellers yani itici pervaneler olarak isimlendirilir. Pusher propellers kullanan en büyük uçak 1946 tarihinde üretilen en büyük bombardıman uçağı Convair B-36 Peacemaker'dı. Bu pervane konfigürasyon avantajları şunlardır. Pilotun arkasına motor ve pervane yerleştirmek pilotun görüş alanını iyileştirir. Askeri hava araçlarında topun kendisini pervane ile senkronize etmesi gerekmediği için öne yerleştirilen silah daha kolay kullanılabilir. Paramotor, mikrolight gibi araçlarda pilotun kollarını ve bacaklarına yönelik tehlikeyi en aza indirmek için motor pilotun arkasına yerleştirilir. Yakıt sızıntısı uçağın arkasından havalanacak ve herhangi bir motor yangını uçağın arkasına yönlendirilecektir. Böylece daha emniyetli bir durum ortaya çıkacaktır. Pervane arızasının pilotu doğrudan tehlikeye atma olasılığı daha düşüktür. Kalkış süresinde genellikle rüzgar rüzgara karşı daha az hassastır. Daha az dengeleyici dikey stabilize alanına ihtiyaç duyar ve dolayısıyla daha az slipstream yani müzderici etkisi görülür. Kalkışta pilotun bu etkiyi dengelemek için radar girdisi uygulamasına gerek yoktur. Dezavantajları ise yapısal olarak önden motorlu uçaklara göre daha karmaşıktır. Artan ağırlık ve sürükleme önden motorlu uçaklara kıyasla performansı düşürür. CG'den uzak ve geride bir motor vurulma, titreşim sorunları yaratır. Önden motorlu uçaklara kıyasla kalkış için daha yüksek bir hız ve daha uzun bir rule gerekebilir. Bazı modellerde dikey stabilize ilave hava akışından mahrum kalabilir ve bu da düşük hızlarda kontrolü ciddi şekilde azaltır. Kanat üzerinde profwash yani pervane ilave akımı olmaması lift kuvvetini azaltır ve kalkış rule mesafesini arttırır. Pusher propeller konfigürasyonunda pervane motor üzerinden hava akışına katkıda bulunmaz. Bu nedenle motorda soğutma sorunları yaşanabilir. Yerde koşu sırasında tekerlekler tarafından kaldırılan zemindeki yabancı maddeler pervane diskinden geçerek pervanelerde hasara veya aşınmaya neden olabilir. Buzlanma koşullarında uçulduğunda kanatlarda buz oluşabilir ve dökülen buz parçaları pervane pallerini hasarlayabilir. Pusher propeller motoru pervanenin önünden egzoz yapar ve bu durum pervanede korozyona veya paller üzerinde kurum lekeleri görülmesine neden olabilir. Paraşüt ekibi tek motorlu pusher propeller ile bir uçaktan paraşütle atlamaya çalışırken pervaneye çarpma riskiyle karşı karşıyadır. Pusher propeller motorların artı ve eksilerini, avantaj ve dezavantajlarını gördük. Şimdi de tractor propellers yani çekici pervaneleri bakalım. Uçağı çekerek ileri hız kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Tractor propeller konfigürasyonu motorun havada çekilmesi için önünde pervane olacak şekilde monte edilmiş bir uçağı ifade eder. Avantajları pervane nispeten bozulmamış hava içinde döner. Dolayısıyla pervane üzerinde çok daha düşük gerilimler vardır. Aerodinamik açıdan yavaş uçuşun yapıldığı ve uçuşun en önemli aşamaları olan kalkış ve iniş esnasında kanat ve kuyruk üzerinde ilave bir hava akışı yaratacaktır. Bu ise ilave lift kuvveti ve düşük stall sürati demektir. Uçak take-off esnasında pervane CG'nin ilerisinde olduğu için yerden yukarı doğru kalkacak ve yere olan referansı artacaktır. Ancak pusher propeller genellikle aşağı doğru dönerek
pervane çarpması olasılığını arttırır. Tractor propeller kullanan kanadın stol açısı, lift eğrisi eğimi, maksimum kaldırma katsayısı yani CL max'ı ve aerodinamik verimliliği pusher propeller kullanan kanattan daha yüksek olduğu için aerodinamik performansı daha iyidir. Tractor propeller kullanan kanat daha yüksek bir hücum açısına sahiptir ve pusher propeller kullanan bir kanattan daha yüksek lift bölü drag oranı üretebilmektedir. Dezavantajları ise Tractor propeller kullanan kanadın drag katsayısı artar. Çünkü prof baş yüksek türbülanslı karmaşık bir akış oluşturacaktır kanadın üzerinde. Artan serbest akış hızı ise kanat ucu girdabını yani wing tip vortexleri etkileyecektir. Pilotun önünde bulunan motor ve pervanesi pilotun görüş alanını bozacaktır. Askeri hava araçlarında topun kendisini pervaneyle senkronize etmesi gerekeceği için öne yerleştirilen silah için daha komplike bir sistem gerekecektir. Tractor propellers ve pusher propellers aynı uçakta push-pull konfigürasyon olarak beraber de kullanılabilmektedir. O halde şimdi de push-pull konfigürasyon yani itme çekme konfigürasyonu olan uçakları inceleyelim. Push-pull konfigürasyon ile inşa edilmiş bir uçak öne monteli tractor yani çekme pervaneleri ve geriye monteli pusher yani itme pervanelerin bir kombinasyonuna sahiptir. Avantajları şunlardır. Uçağın merkezden geçen uzunluk hattı üzerine iki pervane monte edilmesiyle her iki kanada monteli ikiz motorların oluşturduğu artan drag azaltılmış olur. Tek motor arızası durumunda kalan motor tarafından sağlanan thrust merkez hattı üzerinde kaldığından iki motordan biri arızalansa bile uçağı uçurmak daha kolay olacaktır. Geleneksel çift motorlu uçağa nazaran arızalı motor yönünde sapma olmayacak ve uçak VMC yani Minimum Control Velocity hava hızının altında bile kontrol edilemez hale gelmeyecektir. Konvansiyonel çift motorlu hava taşıtlarında pilotlar için çok motor yetkisi mecburiyeti vardır. Uçağın merkez uzunluk hattı üzerinde thrust üreten hava araçlarında ise böyle bir sınırlama yoktur. Dezavantajları ise şunlardır. Bir çarpışma durumunda arka motorun pilotu ezme riski bulunması ve pilotun hayat riskinin artması. Askeri amaçlı bir uçaktan paraşütle atlama ihtiyacı durumunda pilotun pervaneye çarpma tehlikesinin sorun teşkil etmesi olarak açıklayabilirim. Şimdi gelelim Contra-Rotating Propellers yani ters yöne dönen pervanelere. Bu şekilde donatılmış uçaklar CRP yani Coaxial Contra-Rotating Propellers ya da High Speed Propeller şeklinde de ifade edilir. İki pervane aynı göbekte bir diğerinin arkasına yerleştirilmiştir ve birbirlerine göre ters istikamete dönerler. Bunun birçok avantajı vardır. Ters yönde dönen bir çift pervanenin uçak üzerindeki torku etkin bir şekilde birbirini yok eder. Ters dönen pervanelerin normal pervanelerden %6 ile %16 daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Contra-rotating propellers dönüşlü hava akışına sahip olmayacak ve maksimum miktarda havayı pervane diskinden eşit şekilde geri itecek, bu da yüksek performans ve düşük indüklenmiş enerji kaybıyla sonuçlanacaktır. Bazı contra-rotating propeller sistemler maksimum güç ve verim için kalkışta kullanılmak üzere tasarlanmış ancak uçuş süresini uzatmak için seyir sırasında pervanelerden birinin devre dışı bırakılmasına olanak sağlamıştır. Burada görmüş olduğumuz videoda arkadaşlar contra-rotating propeller'ın çalışma prensibini görmekteyiz. Motor şaftına bağlı bu yeşil dişli ön ve arka pervaneye hareket kazandırılmaktadır. Dezavantajları ise şunlardır. Çok gürültülü olabilirler. Bu önemli gürültü sorunları ticari uygulamaları sınırlar. Contra-rotating bir pervanenin verimliliğine karşı mekanik karmaşıklığı ve dişli tertibatının uçağı daha ağır yapan yapısı bir diğerini dengeler ve bazen bu sistemi taşımak için performanstan fedakarlık edilebilir. As we can see that some aircrafts are equipped with contra-rotating propellers.
Contra-rotating propellers refers to an installation in which two propellers are attached to the same engine, with one is installed immediately behind the other. It applies the maximum power of a single piston or turboprop engine to drive two coaxial propellers in contra-rotation, rotating in opposite direction around the same axis, and power is transferred from the engine via a planetary gear or spur gear transmission. When airspeed is low, the mass of the air moving through the propeller disc, thrust, causes the spinning blades to create a substantial quantity of tangential or rotational airflow. A single propeller design wastes the energy of this tangential airflow, which produces handling issues at low speeds as the air impacts the vertical stabilizer, causing the aircraft to pitch left or right, depending on the direction of the propeller rotation. To make use of this wasted effort, a second propeller is mounted behind the first to take advantage of the disrupted airflow. A well-designed contra-rotating propeller will have no rotational airflow, allowing the propeller disc to push the maximum amount of air equally through it, consequently resulting in good performance and minimum induced energy loss. In other words, the use of contra-rotating propellers recovers energy loss due to air motion in the forward propeller's slipstream, allowing for an increase in power without increasing propeller diameter. It will also assist in reducing the torque impacts in a high-powered piston engine. Additionally, contra-rotating propellers have been found to be 6% to 16% more efficient than conventional propellers. Therefore, they have been used in several military aircraft, such as the Tupolev Tu-95 there, and are currently being examined for use in airliners as well. While several countries experimented with contra-rotating propellers in aircraft, only the United Kingdom and the Soviet Union massively produced them. To be precise, some of the most successful British aircraft with contra-rotating propellers are the Avro Shackleton, driven by the Rolls-Royce Griffon engine, and the Fairey Gannet, which used the Double Mamba Mk101 engine. In the Double Mamba, two separate power sections drove one propeller each, allowing one power section or engine to be shut down in flight, which can increase the endurance. Moreover, the Nk12 turboprop that can drive an 8-blade contra-rotating propeller, developed by the Kuznetsov Design Bureau, the Nk110 with a 4-blade front and back contra-rotating propeller configuration, and the On-70 powered by 4 Progress D-27 prop fan engines are among the list of Russian-driving contra-rotating propeller aircrafts. Bu pervanelerin en büyük farkı üretmiş olduğu güç ile kalkış süresinde çok kısa bir mesafeden take-off'a izin vermesi. Ortalama 750 fitte take-off mümkündür ve yaklaşık 5 derecede tırmanmak yine mümkündür. Bu güç ile inanılmaz bir akrobasi imkanı verir. Örneğin bir lopa başlamak için en az 280 knot hızınızın olması gerekir. Ancak bu pervane sistemiyle 250 knot hızla lopa başlarsınız. Bu sizin için yeterli olacaktır. Çünkü bütün tepesinde hala 120 knot hızınız olacak. Uçağın dövesini aslamaktan ve G çekmekten çekinmeyeceksiniz. Şimdi de son pervane konfigürasyonumuz olan Counter Rotating Propeller yani ters yönde dönen pervanelere bakalım. Bunlar çift ve çok motorlu pervane uçaklarda bulunur ve pervaneler birbiriyle karşılıklı zıt yönde dönerler. Genel olarak çift motorlu uçakların her iki motorundaki pervaneler motorun arkasından bakıldığında saat yönünde dönerler. Counter Rotating Propellers ise genellikle sol motorda saat yönünde ve sağda saat yönünün tersine dönerler. Avantajları şunlardır. Counter Rotating Propellers motorların avantajı tork ve P faktör etkilerinin dengelemesidir. Arkadaşlar bu tork ve P faktör etkilerinden bir sonraki videomda detaylı olarak bahsedeceğim. O yüzden burada sadece isim olarak bahsediyorum. İşte bu tork ve P faktör avantajı sayesinde bu tür uçaklarda kritik motor yani critical engine yoktur. Dezavantajları ise bir pervanenin dönüşünü tersine çevirmek için ya bir pervanenin ters dönüşlü dişli kutusuna sahip olması ya da motorların kendilerinin zıt yönlerde dönecek şekilde uyarlanması gerekmektedir. Bu ise üretim ve bakımı zorlaştıran, biri sola dönüşlü ve diğeri sağa dönen parçalara sahip olmak üzere iki motor tasarımı anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar, pervane konfigürasyonu tasarımlarından kısaca bahsetmeye çalıştım.
Bir sonraki video konusu pervane tarafından üretilen moment ve güçler olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.